Arkadaşlar selamlar. Sadece bugün bir deneme yapacağız. Şimdi %80 şarjım var. Gördüğünüz gibi %80 şarj. Gideceğim yer yaklaşık 6 kilometre, %79 ile orada olacaksın diyor. Bakalım Tesla gerçekten dediğini tutuyor mu? Evet, hareket ediyoruz şimdi. Tabii dörtlerini söndürelim. Evet. Bakalım ne yapacak? %1 şarjla 6 kilometre yolu götüreceğim ben seni diyor. Ama burada şöyle bir durum var. %1 şarj doğru ama gideceğimiz mekan buraya rakım olarak düşük bir yer. Düşük yani. Hem şöyle bir trafikte ne oluyor ne bitiyor onları da görelim. Nasıl yapıyor ne ediyor araba. Rakım olarak daha düşük bir yer olduğu için benim gideceğim yer arkadaşlar. Bir bakalım gerçekten %1 şarj gidecek mi? Şu an 79 oldu. %79 şarjla, hatta benim şarjımda %79'muş. Şu an gideceğim yere 5.7 kilometre var. Hala %79'da orada olacaksın diyor. Muhtemelen aradaki şarj etme, yani yokuşu hesapladı. Orada ben bunu şarj ederim abicim. Şu an kırmızı yanıyor. Ondan dolayı biraz bekleyeceğiz. Bu arada kırmızı falan da olduğu zaman arkadaşlar şöyle gösteriyor ekranda. Biraz sonra ikaz sesini de verecek. Bakın deneyelim hatta. Biraz sonra bakın motor geçeceksin, onu gösterir. Evet, motorun geçtiğini gösterir. Hem radarın çalışma şeklini görürüz arkadaşlar. Bisiklet var, bakın ben bisikleti gördü. Bu ilk defa bir geliyor bir gidiyor bisiklet zaten. Orada bir insan vardı. Genelde soruyorlar bana, hayvana soruyorlar. Hayvan görüyor mu diye. Abi hiç tek gelmedim hala. Akşam yeşil yandı. Gitmediğim için bir dıt diye bir ses geldi. O yüzden özellikle bekledim. Muhtemelen arkamdaki araç Ankara'da olmam hasebiyle pek bu durumdan memnun değildir kesin. Şimdi bu Atakule'nin oradan git diyor bana. Sol taraftan git diyor yani. Bu arada şimdi şöyle bir işaret çıkıyor bazen. Bu ne demek? Frenleri, şuradaki yeşil işaret arkadaşlar bu. Biraz daha frenlemeni serbest bırakacaksın ki sen şarj et diyor. Şu an evet Atakule'ye doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Hala 79. %79. Ben de özellikle falan fazla basmıyorum ama hala inatla da %79'da orada olacaksın diyor bana. Hala bir değişiklik yok diyor. Bakalım. Bazen şöyle bir şey olabiliyor, onu söyleyeyim. Yani geçen mesela ben Antalya'ya giderken, ki bunu çekeceğim. Antalya'ya giderken dedim ki Afyon'da şarj edeyim. %82 mi ne şarjım vardı, yani yeter dedim ya, ne olacak falan. Sonra navigasyona bir girdim ama geceydi yani. Bir de Ankara'da Supercharger'da Afyum'a girdim hatta. Afyum'da bir istasyonunu. Bir baktım %7 mi ne gösteriyor böyle. Allah dedim, ayvayı yedik. Bir de hep söyledim ya böyle hani yapıyor. Güzel hesaplıyor falan diye. Ondan sonra arkadaş bir gittik, onu ilerledikçe 110'a sabitledim. Sen böyle gidersen dedi %7, %11 yaptı. 12 yaptı falan. Sonra ben tabii rahatladım. Oraya ben %14'te mi öyle bir şeyle girdim. Yani %20'ye yakın şarjım vardı. 14-15 şarjım vardı. Klima açıktı. Şu an olduğu gibi. Arabada 2 kişiydik. Şu an ben bu arada tek kişiyim. Bu arada Atakule'ye geldik arkadaşlar. Evet, Atakule'nin yanından geçiyoruz şu an. Şimdi buradan aşağı, yokuş aşağı olduğu için o da zaten muhtemelen bu soldaki yeşili ondan çıkarttı. Diyor ki arkadaş ben burada şarj edeceğim senin canını sıkma. Eyvallah. Şimdi böyle güzel gidiyor. Bunun bir de dönüşü var. Dönüşüne de aynı noktaya gireceğim. Bakalım kaç gösterecek. Yani yokuş aşağı giderken eyvallah da yokuş yukarı çıkınca da tabii ki onu da harcayacak yani. Böyle bir durum var. Hem de bu esnada hem yolu hem evet, şu an arkadaş diyor sağına sola dikkat et diyor, arkadan araba geliyor diyor. Doğru. Ama bu radarın çalışması gerçekten güzel yani. Eleman güzel tasarlamışlar ciddi anlamda. Bakın şu an mesela evet kırmızı yanıyor, onu gördü mü? Sağda şimdi gördü. Şunları daha yeni gördü. Şu ekranda ne oluyor ne bitiyor. Bu arada mesela şöyle bir durum var. Ben hemen hızlı sabitledim, %15 ya şu an. Bakın 15 ayağımda hiçbir şey basmıyorum şu an. Öndeki araba gittiği için o da gidiyor. Aslında burada öyle bir trik yapabilirsiniz. Yani mesela hızlı sabit
yeşili algılayıp gitme özelliği ek bir özellik diye biliyorum. Türkiye'de aktif etmediler de biliyorum. Bakın şimdi mesela buradan şu sağ tuşu kullanaraktan ekranda bakın uzaklık yakınlık ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Bakın sağ sol yapayım. Öndeki araba gittiği için şimdi benim hızım 34'e sabitlediğim için burada 34'te gitmeye çalışıyorum. Önde araba var. O dursa dahi normalde 15 kilometre mi, benim diğer araçta 15 kilometreye kadar falan şey yapıyor. Altına düştüğü zaman hız sabitlemeyi durduruyor. Bu durdurmuyor. Mesela şu an yeşilleniyor mu? Şuradaki arabaları gördüğü için duruyor. Bak şu an mesela en önde ben öldürmeyeceğim. Durmayacak muhtemelen. Durmadı da. Ben şimdi kendim frene bastım. Buradan. Frene bastım ki dursun ama önde bir aracınız olursa tam full self kontrolle gidiyor. Bakın burada hala %79 şarjım var. Arkadaşlar hala %79'da orada olacaksın diyor. Tutturuyor genelde. Tesla gerçekten tutturuyor. Onu seviyorum ama bazen böyle uzun yolculuklarda şey yapabiliyor. Yani mesela o gün Afyon dediğim gibi önce bir çok düşük gösterdi. 7 mi ne gösterdi. Daha sonra 8 oldu 9 oldu falan ilerledikçe böyle biz rahatladık ama bir strese girmedi değilim yani. Bir de şey oldu. İstanbul'a giderken Bolu'daki Supercharger'a girmiştim. Bolu'daki Supercharger'a girdim. Onda da kaç gitti buradan yine çıkarken Bolu daha yakın normalde ne ama orada rakım farkı var işte onu hesaplıyor arkadaş. Ben ondan da düşünmüştüm. %4 mi dedi 5 mi dedi ilk etapta bizi bir ürküttü. Ondan sonra ulan dedim inşallah yetişir. Bir yandan da şeye güveniyorum hani yollarda artık böyle şeylerde uygulamalardan falan bakarım. Ondan sonra oradan ihtiyaç duyarsam bir tanesine girerim artık diyordum ki gerek kalmadı. Çünkü yine onda da 110'a sabitledim öyle olunca. Ama onda 4 kişiydik bu arada arabada. Yani ve hepimiz de normal işte 75-80 85 o civarda olan kiloda olan insanlarız. Hani ama 4 kişiydik. Araç doluydu. Akşam saatinde gittik. Yani farımı yaktım yani öyle bir durum var. Arkadaş inatla geçmedi ama peki olsun. Sağımdan motor gidiyormuş ama şeyde gördüm. Ya bu motorcu kardeşlerimizin böyle paket yetiştireceğim diye şeyler çıkıyor. Ben çok geriliyorum ama bu Tesla benim işimi biraz bu konuda çözüyor. Bakın hala şu an mesela şu işaret, o yeşil işaret var ya arabada mesela gazını çekti mesela şu an aşırı yükleme yapmıyor. Yani frenleri daha gevşek bıraktı. Tekerler dönsün ki biraz kendimi şarj edeyim diyor. Bakın zaten şurada sol tarafta da şarj oluyor. Frenleri de gevşedi. Frenleri niye gevşedi? Şarjın biraz da yüksek ya. Mesela ona göre de fren yap. Mesela %100 şarjla sen gidersen yokuş aşağıya %100 şarjla diyor ki arkadaş ben daha neyini şarj edeyim diye bu sefer rejeneratif yapmamaya başlıyormuş. O yüzden frenleri falan tam aktif olmuyormuş. Bunu bir şarj ederken bir tane arkadaş söyledi orada. Hani o dual motordu. Abicim dedim sen bunu da belli ki daha önce almışsın. Ondan sonra bize de şeylerini söyle. Abicim şarj önemli dedi. Ben de şey yapayım dedi. Yani. Öyle bir durum. Yani bu freni bırakmama olayı ondan kaynaklı. Şimdi bir yokuş çıkacağız. Bakalım bu yokuşta az çok şey yapacak mı? Merak ediyorum. Gidecek mi şarjımız? Bakalım. Şimdi sonra sinyal verelim. Şeyler hoşuma gitti benim yani böyle şehir içinde bile böyle rakımları falan hesaplayıp iniş çıkışlarda ben az çok da bile bizi tanıyor. Hani herhalde anladığım kadarıyla bunun araba kullanması herhalde agresif değil. Sakin gidiyor. Bu kesin sen böyle bu kafayla gidersen şey yaparsın falan bu şarja gidersin diyor anladığım kadarıyla. Ama tutturuyor bakın şu an hala 79 ve hala orada da 79'la gidelim diyor. Ya bu hızlarını falan gerçekten ciddi anlamda tutturuyor yani. Şimdi tekrar şey yapalım. Buradan çekeyim. Bakın yayaları falan Dubai'yi, o sağdaki Dubai'yi gördü, yayayı gördü falan. Şöyle sağ tarafa bakayım. Evet, kimsecikler yok. Yine bu kırmızıya geldik. Evet, burası da arkadaşlar Küçük Esat bölgesi. Bizim en doğup büyüdüğüm mekan
mekanlar buralar aslına bakarsanız. Bakın bir tane kamyon geçiyor. Buradan da net bir şekilde arkadaş. Şu şeyi ben çok sevdim ya. Solda en çok ama görüntülü şu görüntüyü daha bir arkadaşlar hoşuma gitti açıkçası. Yani ciddi anlamda. Şuna bakar mısınız? Her şey burada ya. Ve şuradaki geçişi bile çok güzel yapmış arkadaş. Bak hani böyle şuraya kare koymamış yani. Düşünmüş adam. Demiş şuraya böyle gradient böyle bir geçişli bir şey koyayım demiş. Hakikaten çok tatlı yani. Tabi arkadaşlar arkadaki Ankara biraz arkadaşlar sabırsızdır. Ankara şoförleri bilir. Hadi sana kardeşim diye hemen arkadan böyle bir ben burayla şey yaparken aşk yaşarken arkadaşlarla benle aşk yaşama şeyini bulaştılar. Tabi kabul etmiyoruz. Böyle bir durum yok. Evet, gideceğimiz yere ne kadar kaldı? 179. Aşağıda hala 179 diyor. Yokuşları falan muhtemelen ama ben inatla sonuna kadar bekleyeceğim. Hani fazla videoda çok fazla uzun olmasın, fazla vaktinizi almayayım diye böyle şey yaptım ama Antalya yolunda hepsini çekeceğim. Ara ara böyle vakit fazla çalmadan böyle hap bilgi verecek şekilde şu şarja çıktım, şu şarjda buraya geldim, şuradan şarj ettim, işte şu kadar para verdim, daha sonra şu saatte ulaştım gibi. Bu arada şu an gündüz. Burada şu an şey de yanıyor bu arada, ısı pompa yani Ankara'da hava soğuk arkadaşlar bugün biraz. Dolayısıyla ben kaloriferi de yaktım. Odunları attım falan diye geyik yapıyormuşuz. Evet şuradan sen buradan sağa gidiyor bakın şuradan da gayet tatlış gözüküyor yani. Ben şimdi ön taraftan gideceğim. Şuradan bir sağa gideyim arkadaşlar. Hop. Yeniden hesaplasın. Bakın %79 oradaki insanları falan. Ben bu görüntüyü gerçekten çok beğendim yani. Haz ettim bundan. Ben bundan haz ettim. Ciddi anlamda çok tatlış. Böyle bunu bu arada buraya da alabiliyorsunuz. Buraya da alabilirsiniz. Buraya da alabilirsiniz. Ama ben burada tutuyorum. Şuradan dönelim. Ama işte arkadaş sağ olsun oraya tak diye sokağın ortasına park etmiş. Ama en azından biz arkadaşlar şöyle göstereyim. %79 şarjım var. Hala da %79. Evet arkadaşlar gidecekmiş. Yani aferin Tesla diyoruz. Evet arkadaşımız yol vardık. Bakın şu an yakın mesafe olduğu için bu arada böyle bir şey var. Mesela normalde şöyle gözüküyor arkadaşlar. Yani karşıdan da araba geliyor. O yüzden şey yaptık. Mesela çok tehlike algıladığı zaman mesela şu arabaya biraz daha yaklaşayım. Mesela bakın gördünüz mü? Normal şeye girdi. Normal radara girdi. Bak uzaklaştım. Tamam tehlike yok dedi. Normal simülasyon moduna girdi. İlerideki 2 tane abimiz var. Onları gösterecek mi? 3 tane oldu şimdi. Ama birisi içeriden çıktı çünkü. Gördüğü üzere hepsini gösteriyor. Dolayısıyla arkadaşlar yine %79 demişti. %79'la geldi. Sonuçta %79'a geleceğim dedi. %79'a geldi. Şu an yine %79 şarjım var arkadaşlar görüldüğü gibi. Burada %79 şarjım var. Şimdi geldiğim noktaya bir gitmek istiyorum. Bakalım onu kaç şarj gösterecek. Onu merak ettim. Şimdi yokuş aşağı geldiği için evet rejeneratör yaparak ben bunu sana hiçbir şekilde bedavaya götüreyim kardeşleri. Şimdi rakım çıkacağız. Bakalım ne olacak. Bir saniye hemen ayarlıyorum. Evet şimdi ben tam geldiğim noktaya girdim. Şu an diyor ki arkadaş öyle boşuna gaz kesme. %79 şarjım var. Doğru ama ben seni buraya bedava getirmem. %75 şarjını yiyeceğim diyor. Bu arada Bilal'le Turan Güneş Bulvarı'nın oraya çıkacağım. Şu an Esat taraflarındayım. Küçük Esat taraflarındayım. Biraz yokuşumuz var önümüzde. Zaten yolda göreceğiz. Bakalım gerçekten ilgili yere oraya tam vaktinde gidecek mi? Aslında ben şu an %75 diyor. Hadi bakalım ne yapacak. 12 dakikada gideceğim diyor. 5.1 kilometre diyor. Şimdi hareket edeceğiz. Bir de ben şunu şöyle kullanmayı cidden seviyorum. Bakın şu an niye radar böyle? Kardeş sen bir yerlere yaklaştın diyor. Şimdi biraz hafiften uzaklaştığımız zaman bu simülasyon gerçek simüle görünse uzaklaşacak. Bir de şu var arkadaşlar. Ben gittim geçen bir tane arabaya çarptım. Yani dedim ki Tesla durur. Durmadı abi. Geri vitese taktım.
mesela şu an olduğu gibi yer test taktım. Şu arkadaşımız gideyim mesela. Stop diyor ama durdurmadı benimkisi. Bilmiyorum. Durdurmadı yani. Normalde benim diğer araba bile durduruyordu. Bu durdurmadı. O kadar söyledik kardeşim diyor. Vurmak istiyorsan. Ya Tesla bir arkadaş demişti bir videosunda. Çok komik gitmişti. Şey diyordu. Bir arkadaş bir aralar arkadaşlar komik gitmişti da Tesla çarpmanıza izin veriyor demişti. Hakikaten bu arkadaş da benim çarpmama izin verdi. Diyor. Bakın şu simülasyon haritayı şey yapıyor. Buraya normal basabilirsiniz. Benim ufaklık gösterdi onu. Şu an haritanın böyle gözükmesinin sebebi İngilizce kullanmam. Mecbur İngilizce kullanıyorum. Çünkü diğer türlü siyah beyaza düşüyor arkadaşlar. Ama ben böyle görmek için şey yaptım. Mesela şuradan çift tıkladım bilmem ne yok. Bunu açarken bu şekilde yapıyorsunuz. Açılıyor. İnsan geçiyor bakın buradan. Bir tane insan geçiyor. 2 tane gördüğünüz gibi. Ya radar gerçekten güzel çalışıyor. Ben bu simülasyonu şu ekranı gerçekten sevdim. Ama adam kafa patlatmış abi. Şurası yani şu geçiş bodozlama böyle şey yapmış. Ben hep böyle buradan çekiyordum falan. Ondan sonra geri itiyordum. Bizim oğlan baba dedi buna direkt basabilirsin. Evet, basınca direkt geliyor. Haklı çocuk. Bir de şöyle bir şey öğrendik. Mesela bir yer girdiniz. Buradan gösteriyordu. Ben buna basıyordum. Bir daha basıyordum falan. Anca geliyordu. Halbuki şurada şey tuşu varmış arkadaşlar. Buna mesela uzaktan şöyle böyle gösteriyor. Direkt buna bastığımız zaman şu moda şuna bastığımız zaman direkt ilgili yere geliyor. 3 tane modu var bu arada arkadaşlar. Bir tanesi böyle eğimli modu. Hani eğiyor. Direkt şeyi görüyorsunuz. Ondan sonra bir tane bastığımız zaman genel route'u görüyorsunuz buradan. Bir daha bastığınız zaman haritayı direkt kuzeye alıyor. Yani çevirmiyor sizin için. Ama ben şunu yeğliyorum açıkçası. Şu arkadaşı. Çünkü gerektiği zaman yaklaşıyor, gerektiği zaman uzaklaşıyor. Bir de ben konuşmalarımızdan ses duyalım falan diye navigasyon sesini kıstım. Yani şunu diyebiliyorsunuz. Yazılım İngilizce olsun ama navigasyon yönlendirme sesi, işte uyarı sesleri falan Türkçe olsun diyebiliyorsunuz. Ki öyle yaptım ben şu an. Çünkü çok komik şeyler söylüyor. Çok komiğime gidiyor. Mesela şu an şey oldu. Pirbil deresi, sattesi falan filan diye böyle şeyler söylüyor. Öyle çok anlaşılmıyor zaten. Türkçe şeyleri İngilizce okumaya çalışıyor. Çok evet komik o. Bak şu an mesela buradaki adam kapıyı açtı ve onu şey gösterdi. Dıdıdıt dedi. Arkadaş önümüze bir tane yola doğru kapısını açan bir arkadaş var dedi yani. Onu tehlikeli olarak algıladı. Şimdi mesela gidiyoruz işte. Bak şu an mesela her şey çok normal gözüküyor. O yüzden bu arada biraz önce adamın kapısını açtığını gösterdi ama ben oraya geçtiğim için bir şey demedi. Arkadaşlar şimdi Bülbüldesi Caddesi'ne arkadaş sen diyor şuradan hiç kasmadan sola dön, canımı sıkma, hadi bakalım diyor. Şu an %78 oldu arkadaşlar şarjım. Bakalım inatla %75 diyor. Şimdi bu bazen oynayabiliyor. Şimdi şöyle bir çekeyim. Evet. Hızlanmasını görmek isterseniz arkadaşlar burada mesela şu şekilde hızlanıyor. Bakın. Ops. Tabii ki burada bu kadar gösterebildik. Çünkü burada ama güzel. Yani hani tatmin edici. Ya beni o kadar dediğim gibi ben o kadar fazla çok hız yapamam. Hemen diye basayım gideyim uçayım falan. Yani böyle bir tip değilim gerçekten. Daha sakin gitmeyi farkındaysanız seviyorum. Gerek yok diye düşünüyorum. Şey olarak şimdi bizim burası Bülbülderesi Caddesi. Bilenler Ankara tayfası bilir. Şimdi burada neden Bülbülderesi Caddesi reklamını yapıyorum tabii ki. Burada 50 yeşil dalga var. O yüzden 40 bu hızla gidiyorum. Onu söyleyecektim. Bakın bütün lambalar biz gidene kadar yeşil yanıyor. O yüzden 50'yi geçmiyorum burada ki dur kalk uğraşmayayım diye. Evet şimdi böyle bakın şu simülasyonu biraz daha açayım. Şöyle arkadaşlar. Evet. Şöyle biraz ilerleyelim. Bu görüntüyü ben seviyorum. Hakikaten sevdim yani. Evet, bakın yine yeşil yandı. Yeşil dalga. Şu mesafeye daha şimdi gördü evet yeşili. Buradan diyor sağa git abicim diyor. Olur Tesla kardeş.
Bu arada benim arabanın adı Turtle. Yani nasıl Türkçe karakterlerle Turtle. Hani kaplumbağa şey değil. Turtle abimiz öyle diyorsa öyledir yani. Yapacak bir şey yok. Şuradan hop şöyle ilerleyelim. Tozun içinden şöyle son sinyalimizi yakalım. Arkadaş çok sıcak oldu. Bu arada çok sıcak oldu demişken arkadaşlar, şimdi şu kırmızı varken, evet bakın öndeki arabayı kırmızı yaktı çünkü tehlike algıladı. Normalde evet hemen de şeye de geçti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi normal gerçek simülasyon uzaklara geçti. Adamla uzaklaşınca öndeki araç, şöyle göstereyim, hemen normal simülasyona geçti. Şimdi çok sıcak dedim ya mesela. Normalde şöyle yukarı atıp veya şey yapabiliyorsunuz, ayarlamalarını yapabiliyorsunuz. Sağa sola çekebiliyorsunuz aracın şeyini, veya şöyle yukarı çektiğiniz zaman bu klima şeyi geliyor, ekranı geliyor. İsterseniz buradan off deyip, şu köşedeki şeyinden off deyip kapatabiliyorsunuz. Ben hep böyle yapıyordum. Bir de bunun daha pratik yolu var arkadaşlar. Yani öyle işte buradan kaydırayım, yukarı iteyim, oradan çıksın, sol üst köşeden oto diyeyim veya işte kapatayım diyene kadar şuradan şuna basılı tuttuğunuz zaman arkadaşlar açıyor. Basılı tuttuğunuz zaman kapatıyor. Ya öyle bir pratik yolu da var, haberiniz olsun. Yani şu an benim yan tarafım boş olduğu için görüldüğü üzere, o yüzden mesela sağ taraftaki klimayı hiç açmıyor. Oraya bile oturduğu zaman sağ taraftaki klimayı çalıştırıyor. Öyle bir tasarruf şey yapmış arkadaş. Şu an mesela çok sağlam bir dik bir yokuş çıkıyoruz arkadaşlar. Ziyanurrahman Caddesi'ne doğru. Hem şarjımı göstereyim. Şarjım %77. Benim 7 uğurlu rakamım bu arada. 77'yi gördüm. Mutlu oldum şu an. Öyle bir dünya yaşıyorum şu an. Arkadaş diyor, sen bakın biraz önce mesela o kadar gitmesine rağmen %70 hiçbir şey %1 bile harcayamayacağım diyen arkadaş bak şu an 76 oldu. Biliyor musunuz arkadaşlar? 76 oldu. Bayağı dik çıktı çünkü. Biraz da şey yaptım. Konuşurken biraz da bastık galiba. Hala %75'te orada olacaksın diyor. Evet. Şimdi mesela sağımızda otobüs var. Otobüsü algılıyor. Şu ileride bir tane pick-up tarzı bir araba var. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın pick-up. Burada da aynı şekilde. Ben bunu çözmeye çok uğraştım ama şey yapamadım. Yani nasıl algılıyor, ne yapıyor, ne ediyor şey yapamadım. Şu an mesela görüyorsunuz 1, 2, 3, 4 lamba var. Burada da hepsini görebiliyoruz. Burada bir tane duba mı uydurdu kendi kafa? Yok varmış hakikaten ha. Bak şurada bir tane duba var. Hakikaten o dubayı gördü. Biraz solunda bir tane hanımefendi ilerliyor. Onu da gösteriyor. Ya bunu bu arada bu şeyde arkadan böyle bakabiliyorsunuz. Arkadaki araçları da görebiliyorsunuz. Bakın böyle. Daha sonra kendi otomatik olarak öne çekiyor bu arada. Ama hani burada zoomlama, uzaklaştırma, bu kadar uzaklaştırıyor. Zoomlama ne kadar zoomluyor? Bu da bu kadar zoomlanıyor. Bakın öndeki aracın kırmızı lambalarını falan şu an şey yapıyor. Var mı yok. Bir de sinyal verseydi keşke sinyali de gösterirdi. Şurada sinyal olduğu zaman onu da gösteriyor arkadaşlar. Bu arada bu şu an mesela bakın şöyle bir şey, önüm dolu, sağım dolu, arkam dolu. Şu arkadaki şeyleri nereden görüyor? Onu hala herhalde muhtemelen şu yukarıdaki kamerası var, oradan görüyor. Ama yani şu hadise gerçekten güzel bir hadise. Hani orayı da görebiliyorsunuz. Mesela ben şu an normal çıplak gözle o kadar görememe rağmen şöyle göstereyim iki taraftan da. Yani bu radar tarafı ciddi anlamda güzel çalışıyor. Bakın hani birebir şeyi görün diye istedim. Arkadaş hatta biraz daha şöyle geriden çekeyim. Bakın. Şu an orada da kimse yok ve şu an bize yeşil yandı. Hop. Öndeki arası frenden ayağını çekti. O da gördüğünüz gibi şurada frenleri falan göstermiyor. Evet. O varacağım noktaya gerçekten %75'te gidecek mi şey mi? Bakın şurada mesela şu an hafiften bir yokuş çıkıyorum. Yani biraz daha az kaldı yokuş şeyleri. Burada ben şarj yerim abicim diyor. Ama biraz önce yokuş aşağı indiğim için merak etme ben oraya seni bedavaya götürürüm dedi. Yaklaşık 5.6 kilometre miydi öyle bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Motor yanlış hatırlıyorum şu an. Çünkü oraya pek dikkat etmedim. Şarja konsantre olmuştum. Ama oradan gelirken %0 merak etme arkadaş ben seni oraya götüreceğim dedi. Götürdü de aynı şeye. Ama şimdi dönüşte dedi ki yokuş çıkacağız.
Ben bu elektriğe iyiyim arkadaş dedi bizim Turtle. Okey dedik biz de şu an. Bakalım o gideceğimiz noktaya. Evet bakın gördünüz mü, %75'e düştü. Şu an %75'e düştü. Varacağım noktada zaten hala %75 diyor. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Bu arada yuvarlak çizgi olduğu için mesela öndeki otobüs şu an şey veriyor, sinyal veriyor. Ama lambaları çok güçlü olduğu için şu sarı lambayı şurayı algılayamadı. Normalde büyük algıladı, gördünüz mü? Şimdi yaktı. Çünkü o kırmızıdan görememiş herhalde, algılayamadı ama şimdi bakın hala sinyalini yakıyor. O da sinyalini yakıyor. Burada da bu adam sola dönecek arkadaş, haberin olsun diyor. Dönemedi, biz de tabii ki sağa geçemedik. Bir saniye şöyle bir geçeyim. Otobüsün arkasında kaldık, iyi mi? Kameraya konsantre olursan olacağı bu. Bir de Ankara'da öyle bir şey var arkadaşlar. Ankara şoförlerine ne olursunuz buradan söyleyeyim. Ya bugün kontağı çevirirken veya arabaya bindikten sonra bugün kimseye yol vermeyeceğim. Yol vermeyeceğim diye yemin ederek ne olursunuz binmeyin şu direksiyonlara. Arkadaş yani İstanbul şoförlerinin bu konuda daha bir etik buluyorum. Net konuşayım. Geçen İstanbul'daydı abi, sinyal veriyorum. Adam sağa girecekmiş diyor. Hemen frene basıyor. Bizim Ankara'da ben de yine sağ sinyal veriyorum. Sağa girecekmiş adam, şuna bak. Bu ne cüret falan deyip böyle oraya daha fazla gaza basıyor. Kapatıyor orayı falan. Ve daha sonra onunla da gurur duyuyor. Yol vermemekle. Niye böyle bir şey var bilmiyorum. Bunu artık kırsak bence arkadaşlar güzel olur. Bunu kendi akrabalarım dahil, akrabalarım onu kapatsana yol. Abim geçsin, niye kapatayım yani? Şeyleri falan var. Böyle bir niyeyse Ankara kültürü, bunu arkadaşlar kırsak, birbirimize destek olsak sanki çok güzel olacak yani. Ne gerek var abi? Geçelim, herkes kullansın yolu. Yani birisine yol vermeyince bu kadar gurur, onur ve hasiyetimizin böyle arttığını falan düşünmeye ne bileyim gerek yok diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet, bu arada Çetinkaya'nın sosyete pazarı Ankara'nın arkadaşlar Nişantaşı, yani tabii İstanbul gibi Ankara'nın Nişantaşı şeyi burası. Nişantaşı sosyete pazarı. Evet, burası arkadaşlar ve şu an zaten 400 metre kaldı. 175 şarjım var. Zaten bana hala 175 ile 400 metre 1 dakikam var diyor. 400 metre sonra oradayız diyor. Bakın şu anki trafiğe bakın. Sağım solum her yerim dolu ama önümdeki ta nereye kadar, şu karşıdan geçen, hatta şu ileride bekleyen, şuralarda bekleyen araçları bile göstermesi ciddi anlamda çok ilginç gelmişti bana. Yani nasıl beceriyor, ne ediyor bilmiyorum. Helal olsun diyorum arkadaşlar. Gerçekten şuraları yapan arkadaş helal olsun. Ya şu görüntü zaten bambaşka bir şey. Evet, bazı arkadaşlar şey diye bak, mesela sağımdan bir tane görüyor musunuz? Orada bir tane yaya var. Onu ta ne zaman gösterdi yani. Şurada yürüyor. Bir tane motor geçti oradan. Bakalım. Evet gördünüz mü? Gitti. Şuradan geçti hemen. Evet, şu yeşil yandı. Yeşil yanınca bakın bir şey demedi. Öndeki araç gidince dıt diyecek dedi. Öndeki araç gitti arkadaşlar da ilerledi. Arka taraftaki zaten Ankara'da bilmiyorum. Diğer şehirlerde böyle bir hastalık var mı? Sarı yandı dıt. Tak arkadan hemen bir siteye gelir böyle. Hadi kardeşim falan kafası. Sanki görmüyoruz gibi ama arkadaşlar böyle. Bunlara da gerek yok diye düşünüyorum. Ama bu sağ olsa onu eksik ettirmiyor. Ben basarım yaparım ben sana diyor. Şu an Turan Güneş Bulvarı'na geldik arkadaşlar. %75 şarjıyla gerçekten %75 dediği tuttu yine. Hani şehir içinde gerçekten güzel tutturuyor. Şehirler arasında dediğim gibi çok uzun olduğu için mesela Afyon'a bir giriyorum arkadaşlar, 300-200 küsür kilometre Bolu'ya giriyorsunuz. İlk başta şöyle bir geliyor sizi. Diyor ki %10 şarja giderim ben oraya diyor. Bir gidiyorsunuz abi %20 oluyor, mutlu oluyorsunuz. Orada bir ufak bir lollipop böyle şeker hediyesi veriyor arkadaş bize. Şu an zaten gitmek gereken noktaya gittim. Dolayısıyla geçti. Navigate kısmına geçti gördüğünüz gibi. Çünkü navigasyon şeyinde noktasına oradan girmiştim. Geçtik yani. Yani %80'le şarja çıktık. %79'da orada olacaksın. Zaten hareket edince %79, tam da %79'a düşmek üzereymiş bu arada. Ama gideceğim mekan rakım olarak daha aşağıda olduğu için
onu hesapladı arkadaş. Turtle kardeşimiz. Bizi mutlu etti. Ben seni bedava oraya götüreceğim dedi. Ama dönüşte kusura bakma arkadaş dedi. O kadar da değil. Yani olayın lütfen cırkını çıkartma dedi. Cırkını çıkartma. Özellikle şey yapıyorum ki şu şeyleri, radar taraflarını biraz da görelim arkadaşlar. Bakın şu bu arada ben arabayı aldığım zaman karşıdaki gelenler bu kadar geniş açı yoktu. Güncellemeyle geldi diye biliyorum bunu. Ama şu bakın şu senkron, ciddi anlamda atlama yok, bir şey yok. Hani böyle tık 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 tık, hani böyle tık 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 böyle yok. Çok smooth bir şekilde geçmesi, böyle şuradan normal trafiğiyle ikisini, ya gerçekten çok güzel ya. Vallahi ben bilmiyorum, sevdim bu arkadaşı. Ama işte dediğim gibi bakın mesela şu an arkada hakikaten şey var mı ya? Bakayım şöyle bir tane şey geçiyor. Hakikaten otobüs varmış bak orada. Bak geçecek. Mesela otobüs ta 2 sıra ötede, ben görmemiştim. Buradan otobüs olduğunu görmüş oldum. Şimdi mesela şunu şey yaptı. Şuradan sola döneceğiz biz arkadaşlar. Evet. Şöyle sola döneceğiz. Amma kırmızı yakalandık. Ve şimdi direkt ışıkla karşıdan vuruyor. Arkadaşlar durum bu. Bu arada unutmadan, dün bir arkadaş çekmiş, işte şöyle elinize dokunmanıza bile gerek yok. Şöyle bir şu elinize şöyle tuttuğunuz zaman hani oto sabitleme sistemi var ya arkadaşlar. Oto sabitleme sisteminde hafiften direksiyona hafiften bir güç uygulayın diyor. Ki ben sana uyumadan anlayayım kardeşim diyor. Ben burada ondan sonra eğer ki siz bunu çok inatla yapmamaya devam ederseniz, oğlum sen uyuyup duruyorsun deyip böyle bir ceza kesiyor. Bunun 5 defa ceza kesiyor arkadaşlar şeyde. Seni diyor bu yol ve bu yolculuk sırasında sana diyor otomatik pilotu yasakladım kardeşim deyip böyle Turtle bize tafra attığı zamanları da görmedi değilim. Çok ilginç bir özellikti. Dedim ulan şuna bak, bize tafra atıyor. Beni ilgilendirmez dedi resmen. Ondan sonra bunun 5 tane hakkı varmış. 5 tane hak yaptığın zaman otopilotu devreden çıkartıyor. Daha sonra ölen dedim niye böyle davranıyor falan. Evet, gördüğünüz gibi adam bir anda ters gidince şu arkadaş hemen kırmızı algıladı. Arkadaş niye böyle yapıyorsun dedim. 5 tane hakkın var diyor. Ekrana girdim baktım. Oha dedim ya, silmiyor da. Onu 2-3 gün sonra hadi neyse affettim seni falan yaptı böyle. Dalga geçti bende. Ulan dedim Turtle. Yani bize dalga geçti yani. Peki dedik. Sen nasıl istiyorsan yaptım böyle. Bayrağı ya işte. Allah'ım böyle bayrak yani. Çok da güzel. Allah o bayrağı çok güzel hak ettiği yerlerde seviyelerde olsun. Neyse arkadaşlar, bayrağı görünce şöyle bir şey mi oldu? Bir şey söyleyesim geldi. Seviyoruz. Baksanıza. Can. Ne diyorduk? Bu işte otopilot kısmında şurada arkadaşlar, bakın şöyle göstereyim. Dynamics kısmında ben light demiştim. Otopilot kısmında bakın diyor ki 5 tane diyor strikeout'un hakkın var diyor kardeş diyor. Yoksa diyor will no longer operate diyor arkadaş diyor. Eğer ki sen bunu diyor 5 defa diyor otopilotu böyle kızdırırsan diyor, canımı sıkarsan benim diyor. Ben de vallahi senin canını sıkarım diyor. Turtle kardeşimiz. Diyor ki ben onu kapatırım. Hakikaten de kapatıyor bu arada. Ve ben yolculukta şey yaptım. Gittim Afyon'da falan şarj ettim. Üzülüyordum böyle. Sonra hadi kullanabilirsin yolun devamında dedi. Ulan de yolun devamında kullandık ama o strikeout'u silmiyor. Yani o yaptığınız şeyi orada tutuyor. Sonra 2-3 gün sonra sildi onu. Bir gün sabah arabaya bindim. Affettim seni yazdı ekranda böyle. Ya, bilmem ne forgiven falan yazdı. Ulan dedim var ya. Burada işte arkadaşlar şurada 5 defa o şeyimiz var. Arkadaşım bir tanesi şöyle yapmış. Hani böyle bakın arkadaşlar değmiyorum diyor. Şöyle yapıyorum diyor. Çekiyor oluyor mesela. Biz mesela hafiften şöyle bir şu kadar bir şey bile olsa şey oluyor. Enough yani yeterli kalabiliyor şeyde yolda giderken. Ama dün akşamleyin ben bunu test ettim. Hakikaten olacak mı diye. Akşamleyin yapmadı. Yani o şöyle bir öyle bir şey olmadı. Hani böyle tutuyorum buraları yapıyorum lan diyorum. Nerede bu acaba? Bir de yeni gelen güncelleme yaptı falan. Uğraşıyorum. İki elimi tutuyorum. Şey yapıyorum ama bu şu hareketi benden istedi dün gece. Ama gündüz saatinde bir keresinde yaptı onu. Yani gündüz saatinde şey yaptı. Hava aydınlıkken okey dedi yani. Onu
kabul etti. Acaba diyorum içteki şuradaki kameradan mı bakıyor yoksa dışarıdan mı algılıyor, hiçbir şekilde bir fikrim yok şu aşamada. Ama araştıracağım onu. Çünkü bir oldu bir olmadı. Belki o an tutuklukta yapmış da olabilir, onu da bilmiyorum. Belki bir pislik gelmiştir yakata falan, oluyordu yani eskiden şeyde falan, bunda şey benzine pislik gelmiştir falan, bilmiyorum, böyle bir şey olabilir mi, ama bunun da şeyine pislik geldi mi o sırada bilmiyorum, devrelerine o esnada bug, yani zaten biliyorsunuz bug oradan çıkma, bir tane böcekten dolayı yazılım göçmüş, ona da bug diyorlar. Öyle bir şey. Ya onu da bir belirteyim dedim arkadaşlar bu esnada, ama onu çekeceğim. Onun videolarını çekeceğim. Bir de pratik bilgiler çekeceğim arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese kolay gelsin. İyi hafta sonları olsun. Saygılar, sevgiler. İyi ki varsınız. Cansınız. Görüşmek üzere.